Peugeot Partner kalorifer pete değişimi için aracın ön göğsünü söktük. Bunu sökmek için epey bir uğraş verdik. Oldukça zorlu bir araç. Ve şurada bir vidası var. Karşıda aynı şekilde bir vidası var. Sonra silecekleri çıkarttık ve şurada 1, 2 ve 3 tane civatayı da söküyorsunuz. Somun var. Onları söküyorsunuz. Tabi bu silecekleri çıkartmak için 1, 2, 3, 6, 9 tane somunu var. Onu söküyorsunuz. Sileceği buradan alıyorsunuz. Fiş soketi var. Şurada kalorifer su girişlerini söktüm. Gördüğünüz gibi aracın göğsü burada. Bagaja koydum. Evet. Size gösterdiğim cıvatalar bunlar. Bunları sökmeniz gerekiyor. Evet, şu an kaloriferi çıkarma aşamasına geldik. Burada görüyorsunuz sileceklerimiz ve diğer parçalar var. Yeni aldığımız kalorifer peteği burada. Bunları kalorifer peteğimiz. Söktüğümüz cıvatalarımız burada. Bu şekilde değişime devam edeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi sorunlu peteğimizi çıkarmayı başardık. Şu anda hasarlı bölge gözüküyor. Haliyle iç kısımları oldukça kirletmiş. Çok kötü bir koku veriyordu zaten. Şimdi bunu güzelce yıkayıp yeni peteğimizi yerine takacağız. Evet, bu aşama biraz daha zor oldu. Şimdi bu peteği buradan çıkartmak için şu cıvatayı, yani direksiyonu taşıyan destek borusunu, şuradan bağlantısını, şurada 1-2 adet cıvatasını sökmeniz gerekiyor. Yoksa buna dayanıyor, çıkmıyor. Artı şurada bir, şurada da bir olmak üzere 2 tane de ön kısımdan cıvata sökülüyor. Böylelikle parçayı olduğu gibi dışarı alabiliyorsunuz. Ben şimdi bunları yıkayıp yeni peteği uygulayacağım. Tekrar devam edeceğiz. Yeni peteğimiz gördüğünüz gibi eski petek bu. Birebir benziyorlar. Bunu yerine takacağız. Şu sanırım alt kapağı çıkartacağız. Çünkü bu kendi parçasında yoktu. Ben de çıkarıp takacağım. Şu kenardaki süngerleri de sökeceğim. Bunu uygulayacağız yerine. Ve olacak. Evet, gördüğünüz gibi şu alt kısmı çıkartıyorum. Başka türlü yerine oturmuyor. Plastik olmaması gerekiyor. Bunu çıkartıyoruz. Bu şekilde yerine uygulayacağız. Evet. Gördüğünüz gibi kalorifer peteğimizi yerine uyguladık. Bundan sonraki aşamamızda vidalarını bağlayıp toplamaya geçeceğiz. Burada bazı plastik yalıtımları var. Onları da buraya takacağız. Evet. Altta bir plastik. Arada sünger. Titreşimleri engellemek adına ve soğuğu geçirmesin diye. Burada da bir plastik, lastik şeklinde gövdeye temas ediyor. Bu
aracın içindeki kalorifer deliğinden karşıya geçecek ve başka bir kapak contası ve üzerine metal kapağı takılacak ve en son vidaları sıkıldığı zaman işlemimiz burada tamamlanacak ve bu ve şu gövdeye bağlanacak. Evet arkadaşlar, şimdi şu aşamada kalorifer peteğimizi yerine koyduk. Havalandırma grubunu yerine taktık. Vidalarını sıktık. Şurada rezistansı, daha önce de bunun videosunu çekmiştim. Yerine koymaya çalışacağız. Evet. Evet. Rezistansı da yerine koyduk. Kablolarını takalım. Eksik bir şey bırakmamaya çalışıyoruz. Sonradan tekrar aynı şeyleri tekrar yaşamak istemiyorum. Oldukça zahmetli. Evet. Burada motor kablomuzu da takacağız. Evet. Şimdi bunları tabi takarken hem çekip hem yerine takmak biraz zor olduğu için bölüm bölüm göstermek zorunda kalıyorum. Bu direksiyonu tekrar buraya sabitleyeceğiz. Evet. Aracı oldukça parçaladık. Şurada bir havalandırma borusu var. Bunu da yerine takacağız tabi, unutmadan. Tekrar görüşeceğiz. Evet. Bazı parçalara şu gördüğünüz havalandırma borusunu yerine taktık. Direksiyonu gövdesine yerine sabitledik. Vidalarını sıktık. Kalorifer sistemimiz orada. Şimdi yarın gövdeye göğsü takacağız ve olayı tamamlayacağız. Gördüğünüz gibi direksiyonu, göstergeleri ve teyp göstergelerini taktık. Konsolu, göğsü yerine oturttuk. Ufak tefek birkaç parçamız kaldı. Burada vitesin üzerindeki süsü takılı değil. Buraları biraz temizleyip ondan sonra takmayı düşünüyorum. Teybini tekrar yerine takacağız. Direksiyonda ufak birkaç parça var, onları takacağız. Kaloriferi test ettim. Oldukça iyi ısıtıyor. Yani amacımıza ulaşmış olduk. Önde silecekleri yerine bağladık. Takılmayan parça, birkaç plastik parça kaldı. Bunlar da aracın yürümesine engel değil. Onları da takacağız ve Peugeot Partner'in kalorifer peteği değişimini başarılı bir şekilde tamamlamış olduk.